Merhabalar, Robert Nozick'in The Nature of Rationality adlı eserinden yola çıkarak hazırladığımız bu derinlikli analize hoş geldiniz. Felsefe ve kitap üzerine daha fazla içerik için Kitap Felsefe kanalımıza abone olmayı unutmayın derim. Şimdi, gelin insanı insan yapan o en temel yetiye yani akla dair oldukça sarsıcı bir iddiayı birlikte inceleyelim. Kendimize dair belki de en eski, en temel tanımımız bu. İnsan, rasyonel bir hayvandır. Bizi doğanın geri kalanından ayıran, medeniyetler kurmamızı sağlayan o eşsiz, o sihirli gücün adı akıl. Yüzyıllar boyunca bu mite inandık. Bu mite göre akıl, evrenin tüm sırlarını çözebilecek, her sorunun cevabını bulabilecek sınırsız bir anahtar gibiydi. Biz de insanlık olarak bu anahtarın eninde sonunda mutlak hakikatin kapısını sonuna kadar açacağına inandık. Fakat bu görkemli imajda bir çatlak var, bir pürüz var. Eğer aklımız gerçekten bu kadar güçlüyse, peki nasıl oluyor da felsefe 2000 yıldır aynı soruların etrafında dönüp duruyor? Neden bazı konularda bir arpa boyu bile yol alamıyoruz? İşte bu soru, bütün bu analizin tam kalbindeki gizem aslında. Aklın kendisi, en temel, en kökensel sorular karşısında neden bu kadar aciz kalıyor? Bakın, mesela tümevarımın meşruiyeti. Yani geçmişte gördüklerimizden yola çıkıp gelecek hakkında kesin sonuçlar çıkarma hakkımız var mı? Ya da dış dünyanın gerçekliğinin kanıtı. Başka zihinlerin, yani sizden başka düşünen varlıkların olup olmadığı meselesi. Bunlar aklın kalesinin bir türlü fethedemediği topraklardan sadece birkaçı. Belki de bu inatçı direniş, kalenin kendisi hakkında yani aklın kendisi hakkında bize bir şeyler fısıldıyordur, ne dersiniz? İşte tam bu kadim bilmeceye Robert Nozick oldukça kışkırtıcı bir cevapla yaklaşıyor. Diyor ki, ya sorun sorularda değilse, ya sorun o sorulara cevap arayan aracın ta kendisi ise, ya biz akla en başından beri tamamen yanlış bir görev yüklüyorsak. Şimdi Nozick'in argümanını tam olarak anlayabilmek için bir anahtar kavram var. Evrimsel adaptasyon. Bu ne demek? Kısaca doğanın belirli bir sorunu çözmek için milyonlarca yılda yavaş yavaş şekillendirdiği özel bir alet demek. Ve işte Nozick'in bütün felsefe tarihine meydan okuyan sorusu geliyor. Ya rasyonellik, o sandığımız gibi evrenin bütün sırlarını açığa çıkaran sihirli bir taç değilse? Bu benzetme aslında Nozick'in bütün tezini özetliyor. Düşünün, kanatlar yıldızlara uçmak için evrimleşmedi, avlanmak ve av olmaktan kaçmak için evrimleşti. Gözler atomları görmek için evrimleşmedi, yiyeceği bulmak ve tehlikeyi fark etmek için evrimleşti. Ya akıl da mutlak hakikati bulmak için değil de sadece ve sadece hayatta kalmak için evrimleşmiş bir araçsa? İşte bütün bu devrimci fikirler Robert Nozick'in 1993 tarihli bu ufuk açıcı kitabından geliyor. O, bize aklın doğasına dair bildiğimiz her şeyi yeni baştan sorgulamamızı önerdi. Peki, tamam diyelim. Aklı sınırlı bir araç olarak kabul edersek ne olur? Bu bakış açısı felsefenin o en büyük çıkmazlarını nasıl aydınlatabilir? Gelin bu aracın işlevinin sınırlarına daha yakından bakalım. Şimdi karşımızda aklın iki farklı portresi var. Solda her şeye gücü yeten, sınırsız bir kral. Sağda ise belirli, tek bir işi yapmak için tasarlanmış bir çekiç. Geleneksel felsefe aklı hep bir kral gibi gördü. Nozick ise bize onun aslında sadece bir çekiç olduğunu söylüyor. Gelin Nozick'in kendi kelimeleriyle dinleyelim. Aklın işlevi, diyor, varsayımları kanıtlamak değil, o varsayımları doğru kabul edip sorunları çözmektir. Yani akıl, dış dünyanın varlığını kanıtlamak için değil, zaten var olduğunu varsaydığı o dünyada hayatta kalabilmek için evrimleşti. Felsefenin o çözümsüz problemleri işte şimdi anlam kazanmaya başlıyor. Dış dünyanın varlığını akılla kanıtlamaya çalışmak, bir çekiçle vida sıkmaya çalışmaya benziyor. Sorun çekiçte de değil, vidada da değil, sorun tamamen yanlış aleti yanlış işte kullanmakta. Yani özetle, felsefenin binlerce yıllık çıkmazı, belki de en başından beri aleti yanlış işte kullanma ısrarımızdan kaynaklanıyor. Peki, bu evrimsel bakış açısı, akla o yüce tahtından indirip, onu basit bir hayatta kalma aracına mı dönüştürüyor? Sanatın, bilimin, felsefenin yaratıcısı olan aklın değeri bu kadar basit mi yani? Nozick'e göre, hayır, tam tersi. Akılın kökenlerini ve sınırlarını anlamak onu küçültmez, aksine onun gerçek gücünü ortaya çıkarır. Düşünsenize, bir çekicin ne için tasarlandığını bilirseniz, onunla harikalar yaratabilirsiniz.
Ama onu tornavida gibi kullanmaya kalkarsanız elinizde sadece hayal kırıklığı kalır. Ve işte en can alıcı nokta. Nozick'in dediği gibi, rasyonellik bir noktadan sonra kendi işlevini kendi şekillendirmeye başlar. Tıpkı ateşi ilk bulan atalarımızın onu sadece ısınmak için değil, sonra yemek pişirmek ve alet yapmak için de kullanması gibi. Yani araç bir noktada amacını aşıyor. İşte yol haritamız bu. Önce aklın evrimsel kökenini anla. Sonra hayatta kalmak için çizilmiş o sınırlarını tanı ve en sonunda bu muazzam güçlü aracı eline alıp bilinçli bir şekilde yepyeni amaçlar için kullan. Sanat yapmak, adalet aramak, evreni anlamaya çalışmak, yani biyolojik mirasımızı entelektüel bir vasiyete dönüştürmek. İşte bu tamamen bizim elimizde. Ve sizi bu kışkırtıcı soruyla baş başa bırakıyoruz. Eğer akıl evrimden bize kalan bir mirassa, biz bu mirastan nasıl bir entelektüel vasiyet yaratacağız? Bu güçlü aletle geleceği nasıl şekillendireceğiz? Karar bizim.